Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere börek tarifim var. Kahvaltılık yumuşacık soğanlı börek yapacağız. Üstelik de porsiyonluk olarak hazırlayacağız. Çok lezzetli, yumuşacık olan bir börek nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte bu böreğin tarifini öğrenelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böreğimizi hazırlamaya geçiyoruz. Yarım paket yaş mayamı suda erittim. Yumuşadı. Üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Sütüm ılık. 1 bardak su ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz normal ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Göz ayarı tuz. 1 yemek kaşığı tam dolu değil toz şeker. Şimdi koyduğum bu malzemeleri şöyle kaşık ile karıştırıyorum. Evet, bugün soğanlı börek yapacağız. Yumuşacık bir börek olacak arkadaşlar. Üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi ele yapışmaz bir hamur olana kadar devam edecek. 7 ya da 8 su bardağı kadar un gidecektir arkadaşlar. Ama ölçüler çok derseniz yarı yarıya da indirebilirsiniz. Evet. Kaşık ile şöyle karıştırıyorum. Güzelce ne? Topakları erisin. Tekrar un ilave ediyorum. İlk aşamada kaşık ile karıştırıyorum. Daha sonra elim ile toparlayacağım. Evet, soğanlı börek yapacağız. El açması yumuşacık olan bir börek olacak arkadaşlar. Çünkü içine birazcık maya kullandık. Gördüğünüz gibi ele yapışmaz bir hamuru elde etmiş olduk. Bakın, hiçbir şekilde elimize artık yapışmıyor ve bu da hamurun kıvamı tamam demektir. Güzelce yoğurduk, özleştirdik. Şimdi hamurumuzu beklemeye alacağız ve iç malzemesini hazırlayacağız. Şöyle bir poşet geçiriyorum. Ağzını sıkı sıkı bağlayalım. Ve bu kenarda beklesin. Burada benim soğanlarım var. 7 adet soğan kabuklarını soydum. Ve soğanları ufak ufak doğrayacağım. Ben elim ile doğruyorum. Eliyle doğramayanlar kesme tahtasında doğrayabilir. Bana bu şekilde çok daha kolay geliyor. Ufak ufak soğanları doğruyorum. Sadece soğan kullanacağız iç malzemesi olarak. İsteyen peynir, patates, kıyma, diğer sebzelerden de koyabilir. Pırasalı da olabilir. Evet, tavamın içine doğramış olduğum soğanları döküyorum. Üzerine sıvı yağını dökeceğim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Yarım yemek kaşığı, tam yarım bile değil, birazcık az yarımdan salça koyuyorum. Tuz ilave ediyorum. Kırmızı pul biber, karabiber atabilirsiniz. Bu istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Evinizde olan baharatlardan da kullanabilirsiniz. Evet, ocağa koyduk soğanları. Soğanları ilk aşamada kavuracağız. Karamelize yapmamız lazım soğanları arkadaşlar. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker döküyorum. Bakın, bu şeker çok yakışıyor bu soğana. Şöyle kavrulurken şekeri de ilave ettim. Şekeriyle birlikte tamamen karamelize olana dek soğanları kavuracağım. Bakın, gördüğünüz gibi çok az soğan kaldı. Güzelce kavurduk. Şimdi bu iyice soğuması lazım. Başka bir kaba boşaltacağım onu ben. Kenarda o beklesin, soğusun. Şimdi biz hamurlarımızı hazırlamaya başlayalım. Şöyle poşetinden çıkarıyoruz. Bakın ne kadar özlü ve güzel bir hamur oldu. İlk aşamada şöyle elimizle birazcık elimi yağlıyorum. Bakın, çok az ve elim ile toparlayacağım hamuru. Şöyle yumruklayacağım. Daha da özleşsin. Evet, altındaki örtüyü aldık. Şimdi hamurları
ufak hamurlar haline keseceğiz. Kabımın içini şöyle yağladım biraz. Hamuru çıkarıyorum. Şöyle bunun içinde de birazcık toparlayacağım. Hamuru ilk aşamada 2 parçaya, daha sonra 4 parçaya böleceğim ve her bir parçayı ufak parçalar halinde keseceğim. Çok az malzemeyle hazırlanan ama çok da lezzetli olan bir börek. Bu böreği kahvaltılarınıza hazırlayın arkadaşlar. Gelen misafirlerinize dahi hazırlayın. Çok lezzetli oluyor. İnanın tadına bayılacaksınız. Bakın bu şekilde hamurlar kestim ufak ufak. Şöyle elimde toparlıyorum. Kabımın içine koyacağım. Şöyle birazcık yağ sürüyorum ki yapışmasın birbirine. Her biri kestiğim hamuru toparlıyorum. Bakın bu şekilde hepsini keseceğim. Aynı ölçülerde kesmeye özen göstereceğim. Evet, hamurları hazırladık. Ufak hamurlarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi iç malzememiz de tamamen soğudu. Şimdi porsiyonluk börekleri hazırlamaya geçelim. Porsiyonluk olan olması da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane aldınız yetti. Yetmezse bir tane daha yiyin. Evet. İlk aşamada zeminimi yağladım. Ellerimi yağladım. Şöyle elimle bastırarak çok kolay bir şekilde bakın açılıyor. Ne kadar açacağız? Bir tabak büyüklüğünde yufkayı açıyoruz. Bakın hiç oklavaya da gerek yok. Elimizle çok kolay bir şekilde açtık. Şimdi içine kavurmuş olduğumuz soğanlardan koyuyorum. İstediğiniz kadar koyun ama hazırladığınız hamurlara yetirmeye çalışın. Bu şekilde toparlıyoruz. Bakın topluyoruz. Şöyle elimizle kenarlarından da uzatıp bakın bu şekilde diğer ucunda alt kısmı kıvırıyoruz. Bu şekilde börekler hazırlayacağız. Bir tanesini yaptık. Şimdi artık hızlı çekimine geçtik arkadaşlar. Hızlı çekimde yapıyoruz. Elimizi yağlıyoruz. Alt üst. Bakın yuvarlayarak istediğimiz kadar soğan koyuyoruz iç malzemesinden ve toparlıyoruz. Bu şekilde börekleri hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada yayınlanan tüm tariflerimi web sitemde yazılı olarak yayınlanmaktadır. Ne zaman yayınlanacak? Bu tarif yarın anca yazabilirim arkadaşlar. Bir gün sonra ve sitemde yazılı ve resimli olarak paylaşımda bulunuyorum. Sitemi ziyaret edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi böreklerimizi hazırladım. Bir fırın tepsisi börek çıktı. 3 tane de kaldı. Onu başka bir küçük fırın tepsisine koydum. Üzerlerinden elimle bastırıyorum. Ve şimdi tepsi mayasında 15 dakika kadar bekleteceğim. Çok fazla değil. 15 dakikanın sonunda bir adet yumurtam var. Ve kabımda biraz da sıvı yağım kaldı. Onun içine yumurtanın sarısını koydum. Beyazını ayırdım tabii ki de. Üzerlerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Kızarmasını sağlayacak. Çok da güzel renk yapacak. Evet, gördüğünüz gibi yumurta sarılarını sürdük. Şimdi üzerine susam serpeceğim. Evinizde yoksa hiç serpmeyin, varsa serpin ya da çörek otu da serpebilirsiniz. Hazır olan böreğimizi susamlıyoruz. Ve böreğimizi 200 derece fırına pişmek üzere götürüyoruz. Kızardığı zaman fırından alacağız. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Bakın harika oldu. Nar gibi de kızardı. Şu anda sıcak arkadaşlar. Yumuşacık, bakın asla kuru olmayacak bu börek. Yumuşak bir şekilde olacak. Üzerine bir bez kapatıyorum. Birazcık buhar yapsın, nem yapsın.
ve daha sonra açacağım. Bir 5 dakika. Fazla değil. Evdekilere de zaten çayı hazırladık bir taraftan. Hemen böreği yiyecekler. Hazırda bekliyorlar zaten. Evet, bir tanesini alıyorum. Bakın arkadaşlar, şu anda çok sıcak. İnanın ellerim dahi yanıyor. Size parçalayıp göstereceğim ama nasıl göstereceğim bilmiyorum. Aşırı derecede sıcak. Ama çok lezzetli, harika bir börek oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifi yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.